Belki de tam şu anda farkında bile olmadan yaptığınız tek bir hata yüzünden motorunuzu eritiyorsunuz ve evet, on binlerce liranızı da sokağa atıyorsunuz. Lafı hiç dolandırmayacağım. Bu videonun sonunda sizi en az 25 bin liralık bir masraftan kurtaracak, ustaların bile bazen gözden kaçırdığı o sinsi nedenleri tek tek öğreneceksiniz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü şimdi paranızı yakmaktan kurtarma operasyonuna başlıyoruz. İşte o kabus gibi an. Hararet ibresi kırmızının en dibinde, kaputtan dumanlar, buharlar fışkırıyor. Kenara çekip kaputu bir açıyorsunuz ki o da ne? Soğutma suyu deponuz ağzına kadar dolu. İnsan çıldırır değil mi? Ya nasıl olur bu? Eğer bu sahne size biraz bile tanıdık geliyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Bu sürücülerin aklını en çok karıştıran ve açıkçası cebini en çok yakan aldatmacadır. Şimdi sıkı durun. Ekranda gördüğünüz bu rakam var ya 25 bin Türk lirası. Bu Türkiye'de bir sürücünün hararet sorununu yanlış teşhis ettirerek çöpe attığı ortalama para. Evet, tam 25 bin lira. Neden mi? Çünkü asıl katili, asıl suçluyu bulmak yerine masum parçaları yani radyatörü, su pompasını falan idam ediyorlar. Ama merak etmeyin, o katili bugün hep birlikte yakalayacağız. Bakın yaptığımız en ölümcül hata şu. Soğutma suyu deposuna bakıp bu doluysa her şey yolundadır sanmak. Hayır. O depo okyanusun sadece yüzeyidir. Asıl fırtına derinlerde, sizin hiç görmediğiniz bir yerde kopuyor. İşte tam da bu yüzden insanlar defalarca yanlış parçaları değiştirip hem paralarını hem de umutlarını boş yere tüketiyorlar. Soğutma sistemini şöyle bir gözünüzde canlandırın. O basit bir su deposu değil. O motorun kalbindeki o 900 derecelik cehennem ateşini alıp dışarıya atan, durmaksızın çalışan bir dolaşım otobanıdır. Ve eğer bu otobanda bir kaza olursa, yani bir tıkanıklık yaşanırsa, trafik anında kilitlenir ve motor kelimenin tam anlamıyla kendi kendini yemeye başlar. İşte karşınızda ilk iki gizli düşmanımız, sistemin damarlarında dolaşan o sinsi katil, yani hava ve motorun adeta ciğerlerini tıkayan kir, yani dış tıkanıklık. Unutmayın, bu ikisi de su seviyeniz tam olsa bile motorunuzu dakikalar içinde bir fırına çevirebilir. Şunu aklınıza iyice bir kazıyın. Soğutma sistemindeki hava sudan çok daha tehlikelidir. Özellikle antifriz değişiminden sonra sistemin havası düzgün alınmazsa motorun damarlarının içinde hava cepleri oluşur. Hava ısıyı iletmez, aksine yalıtım yapar. Bu hava cepleri de motorun metaline yapışıp o bölgelerde sıcak noktalar yaratır ve oraların yanmasına, erimesine sebep olur. Yani deponuzda su var evet ama o su hava yüzünden motora dokunamıyor bile. Olay bu kadar net. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Diyelim ki sistemin içi pırıl pırıl, hiç hava yok. Peki ya dışı? Yıllar boyunca yollardan topladığınız o toz, çamur, sinek ölüleri, yapraklar, bunlar radyatör peteklerinizi resmen bir beton duvar gibi kaplar. İçerideki o cehennem gibi sıcak su radyatöre gelir ama radyatör dışarıdan hava alamadığı için bir türlü soğuyamaz. Bu aynı ağzı ve burnu bantlanmış bir maraton koşucusunun çaresizliği gibidir. Nefes alamaz. Peki bunun çözümü ne? Bir servete mi mal oluyor? Hayır. Tamamen bedava ve sadece 10 dakikalık bir işlem. Motor tamamen buz gibi olduğunda bir tazyikli su tabancasıyla ama sakın çok yakından tutup petekleri eğmeyin, uygun bir mesafeden radyatörün dış yüzeyini nazikçe bir yıkayın. Peteklerin arasından tekrar karşı tarafı görebildiğiniz an motorunuza derin bir oh be çektirmiş, ona derin bir nefes aldırmış olursunuz. İşte bu kadar basit bir işlemle binlerce liralık radyatör değişiminden kurtulabilirsiniz. Şimdi size bir soru ama dürüst cevap istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Aracınızın radyatörünü en son ne zaman bu şekilde dışarıdan temizlediniz? 1 yıl önce mi? 5 yıl? Ya da belki de hiç? Yorumlara bir yazı verin. Bakalım bu ne kadar ihmal edilen bir konuymuş. En dürüst, en cesur itirafları başa sabitleyeceğim. Gelelim şimdi işin en can alıcı, en sinir bozucu kısmına. Maliyeti bir akşam yemeği parası kadar olan ama bozulduğunda sizin neredeyse bir araba parasına mal olabilecek o küçük şeytanlara. Evet, bazen 300-500 liralık küçücük bir parça 50 bin liralık bir motor felaketinin fitilini ateşleyebiliyor. İşte o küçük şeytanların şahı, termostat. Görevi o kadar basit ki, motor yeterince ısındığında soğutma suyunun radyatöre gitmesi için kapıyı açmak. Hepsi bu. Peki ya bu kapı yani termostat kapalı konumda kilitli kalırsa ne olur? Su asla radyatöre ulaşamaz ve motor adeta bir düdüklü tencerenin içinde kendi kendine haşlar, pişirir. Birkaç dakika içinde conta yakmaktan piston eritip motoru tamamen kilitlemeye kadar yolu var.
Şu tabloya bir bakın. Hatta durun, ekran görüntüsü alın ve arabanızın torpidosuna koyun. Ciddiyim. 350 liralık bir termostatı zamanında değiştirmek sizi tam 15 bin liralık conta masrafından kurtarıyor. Çoğu kişinin yüzüne bile bakmadığı o 200 liralık radyatör kapağı sistemin basıncını koruyarak sizi 10 bin liralık hasarlardan uzak tutuyor. Zamanı gelince yapılan 2500 liralık bir devir daim pompası değişimi 40 bin liralık motor rektifiyesinden sizi korur. Arkadaşlar bu önleyici bakım falan değil. Bu bildiğiniz akıllı bir yatırımdır. Eğer bu bilgiler size şimdiden binlerce lira kazandırdıysa o beğen tuşuna basarak bize de küçük bir teşekkür edebilirsiniz diye düşünüyorum. Eminim bu kanalda gaz fren şanzıman ailesinde birçoğunuzun bu küçük parçalarla ilgili acı bir anısı, belki trajikomik bir hikayesi vardır. Termostat mıydı, o basit kapak mıydı, yoksa devir daim mi? Hangisi sizi yolda bıraktı? Başınıza gelen en ilginç, en beklenmedik arızayı yorumlarda bir anlatın. Unutmayın, sizin yaşadığınız o tecrübe bir başkasının cebindeki binlerce liranın kurtuluşu olabilir. Buraya kadar hep mekaniği, parçaları, sistemi konuştuk. Şimdi aynayı kendimize çevirme zamanı. Çünkü bazen en büyük sorun ne havadır, ne tıkanıklık, ne de bozuk bir parça. Bazen en büyük düşman direksiyonun başındaki bizizdir. Evet, kendi ellerimizle motorumuza en büyük zararı verebiliyoruz. Arabanızın altına park ettiğinizde gördüğünüz o küçücük, parlak damla ya, aman canım küçücük bir sızıntı diye geçiştirdiğiniz o leke var ya, işte o aslında motorunuzun altına bırakılmış bir saatli bombadır. Neden mi? Çok basit. Suyun sızdığı o delikten motor soğuduğu zaman içeri ne girer? Hava. Ve o hava az önce anlattığım o ölümcül hava ceplerini oluşturur. Yani o küçük sızıntı aslında sisteme her gün zehirli hava pompalayan sinsi bir vanadır. Şu grafiğe bir bakın. Aradaki korkunç uçurumu görüyor musunuz? Bugün o sızıntıyı yapan ufacık bir hortumu değiştirmek size belki 1000 liraya mal olacak. Ama onu görmezden gelirseniz o sızıntının neden olacağı hararet yüzünden motoru rektifiye sokmanın maliyeti 50 bin lirayı çok rahat bulabilir. Karar sizin. Bugünün küçük önlemi yoksa yarının finansal felaketi mi? Ve işte geldik tüm hataların anasına. Bir sürücünün kendi motoruna yapabileceği en büyük ihanete. Hararet ibresinin yavaş yavaş yükseldiğini görüp biraz daha gider herhalde, şu ilerideki tesise kadar dayanır diyerek gaza basmaya devam etmek. O birkaç dakika var ya, o birkaç dakika motor için bir ömür gibidir. O ekstra birkaç kilometrede aşırı ısı, silindir kapağını bir muz gibi eğer, motor bloğunu bir cam gibi çatlatır ve on binlerce liralık geri dönüşü olmayan ölümcül hasarlar yaratır. Bu bir hata değil, bu resmen motor cinayetidir. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra anlıyoruz ki mesele sadece iyi bir usta bulmak değil, asıl mesele akıllı bir sürücü olmaktır. Arabasının dilinden anlayan, onun fısıltılarını duyan ve küçük bir inlemeyi büyük bir çığlığa dönüşmeden susturan bir sürücü olmak. İşte bu akıllı sürücünün manifestosudur. Bunu beyninize kazıyın. Antifriz değişiminden sonra sistemin havasını mutlaka aldırın. Yılda en az bir kere radyatörünüzün dışını temizleyin. Termostat, radyatör kapağı gibi küçük ama hayati parçaları arıza yapmasını beklemeden zamanı geldiğinde değiştirin. En ufak bir sızıntıyı bile anında onarın. Ve en önemlisi, hararet ibresi normalin 1 milim üzerine çıktığı anda anında sağ çekip kontağı kapatın. Bu basit kurallar servet değerindeki motorunuzu koruyan çelik bir zırhtır. Son olarak sözü size bırakıyorum. Bu anlattığım hatalardan hangisi sizin canınızı en çok yaktı, cebinizi en çok boşalttı? Küçük bir sızıntıyı mı görmezden geldiniz? Hararetle yola devam etme gafletine mi düştünüz? Yoksa önemsiz sandığınız küçücük bir parça yüzünden mi yolda kaldınız? En acı tecrübenizi yorumlarda dürüstçe paylaşın. Unutmayın, sizin yaşadığınız bir kabus, bir başka sürücünün aynı hatayı yapmasını engelleyebilir. Paylaşın ki gaz fren şanzıman ailesi olarak hep birlikte öğrenelim, hep birlikte kazanalım. Daha fazla para kurtaran analiz için de kanala katılmayı unutmayın.